Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle evrenin gizemli derinliklerine bir yolculuk yapıyoruz. Ele alacağımız konu bilim kurgunun sınırlarını zorlayan ve fiziğin en felsefi kavramlarından biri. Boyutlar ve zamanın eş zamanlılığı. Üst uzaylar, dikey zaman bantları, geçmiş ve gelecek frekansları. Hazırsanız bu karmaşık ama büyüleyici dünyayı keşfetmeye başlayalım. Eş zamanlılık nedir? Boyutlar ve zaman nasıl iç içe geçer? Başlamak için şu soruyu soralım. Eş zamanlılık sadece bizim algıladığımız zaman mı, yoksa boyutlar arası bir uyum mu? Fiziksel dünyamızda eş zamanlılık iki olayın aynı anda gerçekleşmesi anlamına gelir. Ancak boyutlar arasındaki eş zamanlılık bundan çok daha farklıdır. Düşünün ki 3 boyutlu bir uzayda değil, daha yüksek bir boyutlar kümesinde yaşıyorsunuz. Bu durumda tüm geçmiş, şimdi ve gelecek aynı anda var olur. Ama nasıl? Evrenimiz aslında titreşimlerden oluşan bir frekanslar ağıdır. Her bir boyut kendi frekansına sahip bir titreşim alanıdır. Üst uzay dediğimiz daha yüksek boyutlar bizim boyutumuzun titreşimlerinden daha yüksek bir enerji seviyesinde bulunur. Yani geçmiş ve gelecek frekansları arasında geçiş yapmak istiyorsak bu daha yüksek bir boyutun titreşim seviyesine ulaşmayı gerektirir. Zamanı iki temel frekans bandı olarak düşünelim. Yatay zaman bandında bu bizim yaşadığımız geçmişten geleceğe doğru akan ve akışını hissettiğimiz zamandır. Günlük yaşantımızın bir parçası olan bu zaman algısı, evrendeki uzaysal noktalar arasında bir zaman çizgisi gibi işler. Diğer bantta geçecek olursak, bu da dikey zaman bantıdır. Bu ise üst ve alt uzay boyutları arasında yer alan zamansal frekans bandıdır. Dikey bant, bizim şimdi yaşadığımız anın ötesine geçmemize olanak tanır. Geçiş nasıl gerçekleşir? Eğer yatay zaman bandında, yani kendi geçmişimizde ya da geleceğimizde yolculuk yapmak istiyorsak, öncelikle dikey zaman bandında yükselmemiz gerekir. Yatay ve dikey zamanlar arasındaki ilişki, bir küpün kenarları arasında 90 derecelik açıyı andırır. Her iki boyut birbirini keser ama farklı eksenlerde çalışır. Bunun sonucunda bir üst boyutun bir anı, bizim zaman çizgimizdeki birçok anı kapsayabilir. Yani biz bir üst boyuta geçersek, kendi geçmişimiz ve geleceğimiz arasında bir tür yolculuk yapabiliriz. Zaman yolculuğu mümkün mü? Bu soruyu yanıtlamadan önce evrenimizi bir hologram gibi düşünelim. Tüm zamanlar ve uzay noktaları bu hologramik yapı içerisinde saklanır. Yani evrenimizin her noktası aslında tüm zamanlarla bağlantılıdır. 3 boyutlu uzayımız aslında bir üst boyutun projeksiyonu gibi düşünülebilir. Üst uzaydan bakıldığında bizim geçmişimiz, geleceğimiz ve şu anımız bir harita gibi gözükür. Üst uzayda bir yolculuk yaptığımızda bu haritanın bir bölgesinden diğerine geçebiliriz. Bu zamanda bir yolculuk yapmaya benzer. Peki nasıl oluyor da bir üst boyuta geçiş yapabiliyoruz? Bunun için 3 temel aşamayı hayal edelim. Maddenin titreşim frekansı, örneğin ışık hızı, onu belirli bir boyutta tutar. Eğer bu frekansı arttırabilirsek daha yüksek bir boyuta geçebiliriz. Üst boyutta bir noktadan diğerine geçmek sadece uzayda değil, zamanda da hareket etmektir. Burada bir yer değiştirme aynı zamanda geçmiş ya da geleceğe bir geçiş anlamına gelir. Üst uzaydaki hareket tamamlandıktan sonra yeniden kendi zaman çizgimize dönebiliriz. Ancak bu dönüş artık geçmiş ya da gelecek bir zaman diliminde gerçekleşir. Zamanı anlamak için bir sinüs dalgasını düşünelim. Bizim yaşadığımız şimdi bu dalganın sıfır noktasıdır. Üst bir zaman dalgası bizim dalgamızın üzerindedir ve onu kapsar. Üst uzaydan bakıldığında bizim zamanımızdaki geçmiş ve gelecek noktalar arasında bir eş zamanlılık vardır. Örneğin kendi zaman çizgimizdeki iki nokta arasındaki mesafe dün ve bugün üst uzayda bir uzaysal mesafe olarak görülür. Üst boyuttan hareket ettiğimizde bu iki nokta arasında tıpkı 3 boyutlu uzayda yürür gibi hareket edebiliriz. Bu üst uzaya geçiş yapabilmek ve zamanda yolculuk edebilmek için oldukça ileri teknolojilere ihtiyacımız var. Zamandaki noktaları ve uzaydaki mesafeleri hesaplayabilen 4 boyutlu hologramik bir harita oluşturabilecek sistemler. Maddenin temel titreşim seviyesini arttırabilecek bir mekanizma. Bu geçişler muazzam miktarda enerji gerektirir. Sonuç olarak tüm evrenin aslında birbirleriyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Her şey frekanslar ve titreşimler ağıyla iç içe geçmiştir. Geçmiş, şimdi ve gelecek aslında üst boyutlarda eş zamanlı olarak var olur. Üst uzay hem zamanda hem de uzayda hareket etmemize olanak tanıyabilir. Belki bir gün bu teknolojilere sahip olacağız ve hem zamandaki hem de boyutlardaki bu büyük yolculuğa çıkabileceğiz. Kim bilir, belki de bu yolculuk şu anda başka bir medeniyet tarafından yapılıyordur. Yorumlarda bu konuda ne düşündüğünüzü paylaşmayı unutmayın. Zaman ve boyutlar arası yolculuğa birlikte kafa yoralım. Kanalımıza abone olun, evrenin sırlarını çözmeye devam edelim. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.